Burası kirazın ana vatanı. Giresun'a hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok hoş bulduk. İyi ki geldik. Çok da zor yollardan geldik. Ama iyi ki geldik. Bu arada saatler olsun Cem Bey. Teşekkür ediyorum. Parladım biraz. Bıyıklı oldun, bıyıklı. Bıyıklarım da var tabii az bir şey. Bıyıklarım var evet. Bu konu hakkında yorum yapmak istiyorum. Neden? Zorla mı bıyık bıraktırdılar sana? Hayır, zorla tıraş oluyorum. Nedenini açıklamayacaksın galiba. Hayır. Merakta mı bırakacaksın arkadaşları? Tabii ki merakla bırakacağım. Bana kalsa ben salacağım komple de. Çok baskı var üzerimde. Aa, Evet. ben yapıyorum sanacaklar ya. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Neyse tünele giriyorum, çekmiyor. Bak ya. Giresun Sanayi Sitesi. Sanayilere böyle girip çıkalım. Hiç işimiz olmasın inşallah. Amin. Şimdi şuradan şu tarafa döneceğiz inşallah. Araçlar izin verirse. Verdi. Amca bize izin verdi. Şehir merkezinde yer bulamayız park edecek diye düşünürken sanayide de bulamadık. Şöyle yapayım, şu Kartal'ın karşısına doğru biraz geriye doğru gideyim. Zaten hemen burası. 2 saniyede çıkarız. Nereye gitmiş Tolga? Max. Tolga nereye gidiyor? Meraklı ya, hemen kalkıp atladı cama. Evet, siparişimizi teslim ettik. Evet. Giresun Müzesi'ni işaretledim. O tarafa doğru devam ediyorum. Gidelim. Şuradan bir manevra yapayım. Şehir merkezi Samsun. Tabii Samsun değil, Giresun. Peki niye Samsun'u gösteriyor sürekli? Arada Ordu var mesela ama Ordu tabelası yok, Samsun tabelası var. Orduyu adamdan mı saydın? Ne yapıyor? Evet, niye Ordu'yu söylemiyorlar? Sanki Giresun'dan sonra Samsun'a gelecekmişiz gibi hissediyorum. Baya Giresun merkezdeyiz şu an. Evet, tam karşımızda Giresun Kalesi var. Tepelerde. Evet, bayrak gözüküyor. Şey gözükmez büyük ihtimalle duvarları da. Müze de o tarafta galiba. Bilmiyorum, şimdi yoldan ayıracak bizi. Camımız biraz yansıyor ama tam karşımızdaki tepede kale var. Hemen altında da kubbeli bir yapı, yani manastırlara benzeyen bir yapıda müze var. İnşallah park edebilecek bir yer bulabiliriz. Allah inşallah. Ay çok güzel gözükmüyor mu müze? Ve Giresun Müzesi. Görsel olarak çok güzel bir müze. Ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Park problemi var birazcık. Hadi gidelim o zaman. Şimdiye kadar gezdiğimiz müzeler arasında en enteresanı, çünkü burası daha evveliyatından bir kiliseymiş. Evet. Giresun'un tarihçisi, buluntular. Etnografya müzesi ama minik böyle tam tadımlık Her müze. şey var. Evet, bak, arkeoloji var, arkeoloji vitrini var, etnografya var, tarihi kalıntılar var. Çok güzel ya. Yukarıya bak. Antik kentlerde gördüğümüz büyük değirmenlerin el değirmeni olan. Evet. Minik. Buna buğday koyuyorsunuz şuraya. Sonra bunu kol yardımıyla böyle çeviriyorsunuz. Un oluyor size. Eski kilimler, sofralar, güğümler, kilimler,
Şurada da yine Fındık et tozu. evet fındık elpa tozu. Fındık tozunun icadından önce. Şurada çok efsane bir soba. Ne yazıyor orada tatlım? Tarihi soba. 1910 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Andıç köyünde 1970'li yılda kalorifer sistemine geçene kadar kullanmışlar. 2 yıl bu camide kullanılmış bu soba. Aa, burası cami olarak da Tabii kullanılmış. sonra camiye Tabii doğal döndürülmüş. olarak. Burası da kiliseyle birlikte yapıldığı düşünülen bir mahzen. Aslında kiler. Aslında kiler. Şunlarda hep işte içecekler, yiyecekler, bozulması öngörülen malzemeler saklanmış vakti zamanında. Pembe saçlarıyla pembe güllerin önünde fotoğraf çeken pembe bir kız. Hadi gidelim. Şimdi tarihi Giresun evlerine doğru devam ediyoruz. Bak şuradaki merdivenin altına gördün mü? Evet, çok güzel. 1899. Çok güzel duruyor. Gerçi tadilatta herhalde şunlar çok kötü gözüküyor ama Aslında bir kilitli tabela var. evet, bakalım. Şurada da müthiş bir eski ev. Hemen yukarıda bir tane var. Çok aralara girdiği için oraları gösteremiyorum ama şimdi bir arkamızdaki o binalara bakıyorsunuz, bir de buna bakıyorsunuz. Nerede bu devlet, nerede bu millet diyorsunuz. Evet, şimdi kaleye doğru gidiyoruz inşallah gidebilirsek. Evet, birinci denememiz false çıktı çünkü haritanın bizi soktuğu yol okul. Yol yok yani. Evet, bir tane yol var ama orası da girilmez tabelası var. Gerçi insanlar giriyorlardı o yoldan ama Biz girince ceza yazarlar. tabela varsa girmeyiz. O yüzden diğer seçeneği deneyeceğiz bakalım. Çok fena tırmanıyoruz. Kaç. Bayağı dikti. Kale Camii. Döne çıkmışlardı. Hayır geri gel. Meksemen cama. Giresun Kalesi'ne kadar karavanla çıktık. Gördünüz, çekiyordum yolda. Max Konuşmak geri gel. istemiyorum. Geri gel kızım. İçeri. Geri gel. Geç içeri. Kaleye kadar çıktık. Tam en tepede çok rampa bir yerde trafik durdu. Otopark yok, otopark. Otopark yok. Duracak yer zaten hiç yok. Öyle bir yer olduğunu tahmin etseydik karavanı asla oraya çıkarmazdık zaten. Aşağıda değil ki, yukarıda otomobil harici park edecek yer yok de, otomobillerin de park yeri yok zaten. Hiç yer yoktu. Biz normal otomobillerine park edebiliyoruz zaten ama hani hiç park edecek yer yok. Polisler durdurmuyor. Rampada durduk. Arkamızdakiler çok yakın olduğu için ben onları uyarmak için biraz izin versinler diye aşağı indim. Sonra Tolga bastı gaza gitti.
Ya bastı gaza gitti şöyle, araç Ya gaz yemedi. mecburen Geriye gitti. kaçıyordu. Arkamdaki de çok dibime girdi. Geri zekalı. Ama öyle. Ondan sonra dedim ki Gülden, şu dedim manyağa uyar. Hani çarpacağım yoksa yani. Ben Araç indim geri kaçıyor. aşağıya, arabaya söyledim. Arkada 3 araba vardı en yakında olan. Onlar geriye saldılar. Sonra Tolga arabayı çalıştırdı ve hareket etti. Ve durabileceği hiçbir yer olmadığı için ben önce kaleye kadar yukarıya yürüdüm. Sonra aşağıya indim kaleden ve sonra birbirimizi kaybettik. Çünkü ben sadece arkadakileri uyarmak için indiğimden telefon bile yanımda yoktu. Ve kalenin aşağı inerken de park edebilecek hiçbir şey yok. Yok. Yukarıda park edecek hiçbir şey yok. Yavaşladığınız zaman da polis diyor ki yürü 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 diyor. Zaten Hani durabilecek bir yer durdurmuyor. yok gerçekten öyle. Tek şerit bir iniş var. Yol çok rampa, çok eski taşlardan oluşuyor. Kaygan, yürürken bile çok zor inmek oradan. Çıkış hiçbir şeydi. İniş efsane saçma bir iniş. Evet gerçekten öyle. Çok rampaydı aşağıya doğru. Neyse kaybettik birbirimizi. Yaklaşık 20 dakika sonra falan ben ana yola inince bir emniyet binası gördüm. O kapıdaki polis arkadaştan rica ettim. O da içeridekilerden etti falan. Tolga'yı aradım. Ben o buradayım hala diye. Gülden oradan tepeden aşağı inene kadar ben hala arabayı park edecek yer arıyorum. Evet. Kafayı yedim yani. Ve ben aradığımda da hala yoldayım işte park edecek yer bakıyorum falan dedi. Yerimi söyledim ve bekledim. Bir 10 dakika falan daha sanırım sonra Tolga geldi beni aldı. Karadeniz'de birbirimizi kaybetmediğimiz kalmıştı. O da oldu, tam oldu. Tam oldu. Şimdi acilen ve ivedi bir şekilde Giresun sınırları içerisinden çıkmak istiyorum. Yeter. Evet, konaklayacak. Ya zaten akşam oldu. Evet ya Saat saat 4 oluyor. 4'e geliyor. Konaklayacak yer, bakacağız. market Market. ihtiyacımız var. Belki su doldurmamız gerekebilir. O yüzden Giresun Kale'yi böyle bir macerayla gezmiş olduk kısmen. Teşekkürler Giresun. Alışverişler yapıldı. Poğaçası toplandı. Evet. Konaklama yerine gidince bir keyif yapalım hemen. Evet ya. Çok şey olduk. Çok enteresan bir gün oldu. Çok saçma bir gün oldu ya. Sıcak bir yandan. Gerçekten garip. Mix ve poğaçalarla bakışmalar. Kuzum. Tam ilerideki deniz manzarasını çekecek değil mi? Ama Gidemedik oraya. Lancak'ın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kalacak bir yer bulamadık. Yolun devamı böyle gördüğünüz gibi. Bu taraf deniz, yürüyüş yolu, yol ve şehir. Evet, Trabzon yani Hopa'dan beri hep durum böyle. Videoda da bahsetmiştik galiba. Evet. Önceki başlangıç kısmında ya da bir önceki videoda emin değilim. Hep böyle yani, o yüzden sahil tarafında konaklayacak doğru düzgün bir yer yok. Var olan yerlerde de zaten işte gençler eğlenmeye geliyorlar. Müzikler, gürültüler, patırtılar. Vur patlasın, çal oynasın. Hani şey diyebilirsiniz, ne olacak canım biraz içerilere girin. İçerilerde de yok abi. Hani Evet, içeriler şehir içi zaten. Karışık mahalleler direkt. hayır yani çok içeri girmen lazım. Yani bir sonraki şehre geçmen lazım. Park edecek bir yer bulabilmen için. O yüzden hepten sıkıntı. Şimdi gidiyoruz bakalım nerede konaklayacağız acaba? Vallahi Ordu'ya geldik. Ordu'ya hoş geldiniz mi bak. Ordu'ya hoş Giresun'da geldik. konaklayacak yer ararken sonumuz Ordu. Vallahi Ordu'ya kadar Ordu geldik. Şurası isimlerine çok geçtik. güzelmiş. İnebilsek aşağıya. Tamam, bakalım. Gösteremezsin. Çatlar var. Şurada açılır birimiz diye düşünüyorum. Vallahi Ordu'ya geldik. Vallahi Ordu'ya geldik. Şurası da Ordu Havaalanı. Ya bir konak noktası vardı sadece geçtiğimiz alanda. O da pek de konak noktası gibi değildi. Yani Evet. yol kıyısıydı Yol yine. kıyısı. Şu kenarda işte cep yapmışlar orası. Zaten günlerdir ve haftalardır doğru düzgün uyku uyuyamıyoruz. O yüzden devam. Bakalım bu yol nereye götürecek bizi. Bu
yol nereye çıkar acaba bilemiyorum. Hemen yan tarafımız Ordu Havalimanı bu arada. Evet ama gösteremeyeceğim. O yüzden söylemeyelim bence biz Ama göremiyorsun. Sonra diyorlar ki Gülden Hanım hiç yolları göstermiyorsunuz Gülden Hanım. Vallahi öyle diyorlar. Hep de sana çemkiriyorlar. Aha da yol. Her videoda söyleyeceğim artık bunu. Evet, haritada bulduğumuz bir yeri daha deniyoruz. Ordu merkeze gelmeden kalacak yer bulduk inşallah. Merkezi geçmedik mi ya? İl sınırlarına yeni girdik. Merkezi ne ara geçtik? Giresun merkezde o geçtiğimiz. Çok hızlı şehir değiştirince merkezler karıştı. Evet. Ne güzel boyamışlar. Tam onu diyecektim ben, ne güzel çıkmışlar diye. Çardaklar, su kenarı. Suyun denizle buluştuğu yer. Neydi? Turna suyu. Turna suyu dereceği. Ya Türkiye'ye bak. Çok uzak. Ama o hadi yani. Benim çok doğal hallerimi çekiyorsun. Sen de bu kadar doğal olma canım. Ama ev ta oraya ev mi konur yani? Hatta Oraya- bu tarafında da varmış. Buraya ev konur da o evi Ben gösteremem. zor Bit görüyorum. kadar bir şey gözüküyor. Evet. Aa tepede. Taraftaki de çok enteresanmış. O tarafa da dönüyorum. Rüzgar esiyor. Evet, güzel bir yer bulduk. Çok güzel bir sahil bulduk. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyordur herhalde. Tamam. Çok güzel bir sahil bulduk. Muhtemelen kalırız. Ön tarafı çekmedim indiğimiz gibi. Çünkü Max'i tuvalete çıkartmamız gerekiyordu acilen. Evet. Hemen çıktık, bu tarafa yürüdük. Az sonra diğer tarafları da göreceğiz hep beraber. Evet. Kendimize karavana geldik bu arada. Kendimize atıştırmalık almıştık. Yeriz yolda bir yerde de yiyemedik. Saat oldu 5. Yemek saati geldi ya. Evet. Yapacağız derken. Bu çocuk acından ölecek şimdi bu çocuk. Bu çocuk acından ölüyor. Şimdi hemen bu çocuğa bir mama. Sonra Bize atıştırmalık. evet. Ondan sonra kaybolma şokumuzu atlatıp biraz gülelim. Evet dostlar. 4 yılın sonunda bir ilk. Ne oldu? Sonunda biz de kovulduk. Aslında kovulduk denmez ona Evet da. evet kovulduk. değil. Jandarma geldi, rutin kontrol. Saçma yani. Evet, çok saçma söyledi. Çünkü neymiş efendim? Ordu'nun şu anda bulunduğumuz bu bölgesi turizm bölgesiymiş. Biz de turistiz Alakası aslında. Yerli turistiz biz de yani. Yani aynen öyle. Sahil kenarı sayfiye yeri turizm bölgesi falan dedi burası. Buraya yakın bir yerde karavan park var dedi. Evet dedik, haritada gördük. Günlük 500 lira ama biz dedik ki öyle yerlere giremiyoruz. Çünkü her gün öyle yerlere para veremeyiz. O yüzden böyle yerleri tercih ediyoruz dedik. Öyle tatlı tatlı konuştuk. Sonra genç görevlerini yapan arkadaşlar Aynen onlar da öyle. tabii haliyle. Sonra şey dedi ya işte burada uygun değil falan dedi. Dedik tamam o zaman sorun yok, biz hareket Evet, ederiz. dedim, uygun değilse hareket ederiz. Ben dedim oraya dedim 500 lira vermem. Ve önerdiği yere de oranın yorumlarını okudum. Park Buraya gelen birçok yabancı turist de dahil olmak üzere herkesi oraya yönlendiriyorlarmış. Orası belediyenin iştiraki ama Evet. özel sektör farklı biri işletiyor. Belediye ile alakası yok aslına bakarsanız. Ama 500 lira alana ipini sallayan girebiliyor. evet yani Öyle bir karavan güvenlik- kamp değil bu arada. Karavan park yani. Aynen. Otopark alanı aslında yani Onlar- bir hizmet yok. Hiçbir şekilde size hizmet vermiyor. Yorumlar zaten çok kötü. 500 lira gibi bir rakam Evet. kesinlikle vermem. Şimdi zaten çok dağılmamıştık. Evet, evet. O yüzden yola devam edeceğiz. Kahve içmiştik. Kahve bardaklarını toparlıyorum. Evet. Burayı çekecektik size ama malum bu sebepten dolayı hareket edeceğimiz için yarın tekrar buraya geri dönmeyiz. O yüzden sahili Aynen öyle. Maxi tuvaletini yapmak için gezdirdiğimiz kadarıyla gördük hep beraber. Evet. Şimdi saat 11.30 falan herhalde galiba, en son baktığımda Evet öyleydi. evet 11.30'da Ondan geldi. sonra şimdi Ordu merkeze çok yakınız aslında. Biz Ordu merkeze girmemek için aslında buraya geldik. Evet. Şimdi ne olacak? Ordu merkeze devam edeceğiz. Sahilde konaklayacağız. Bakalım o zaman
Trafik sesi olmadan bir gece konaklayacaktık ama birkaç saatini yaşadık en azından. Evet, bir Çırpınış. sakinliğini yaşadık ya. Bir Evet. sakinlik, kendimize geldik biraz. Evet, belki orada da şey olmayabilir ya. O kadar görünmeyebilir. Sosyal medyadan tanıştığımız bir arkadaş, onlar da Samsun taraflarındalar. Şey demişlerdi bize, hani Samsun'da karavancılara savaş açmış belediye, hiçbir yerde konaklatmıyor gibilerinden bir cümle kullanmışlardı. Evet. Ondan sonra Ordu'ya girince biz bunu yaşamaya başladık. Bu bölgede de demek ki böyle bir sıkıntı süreci var. Böyle bir durum söz konusu şu an için Ordu sınırları içerisindeki başlangıç noktamızda. Yarın Ordu'yu gezeceğiz. Gerçi Ordu'da çok fazla Yok. bir yer yok. Öyle bir içinden geçeceğiz. Yarın Ordu'ya doğru devam edecektik. Şimdi direkt Ordu'ya giriş yapacağız. O yüzden bu videoyu uzatmayalım. Evet. Çünkü çok uzuyor öteki türlü. Kovulduğumuz ilk geceyle bu videoyu sonlandıralım. 4. yılın şafağında. Evet. Ama hepsi sen nazar getirdin. Evet. Hiç kovulmadık, hiç kovulmadık, Evet. hiç kovulmadık dedin. Bugün ne? Pazartesi. Ha. Cumartesi bu videoyu şu anda çekerken cumartesi yayınlanan videonun yorumlarına da yazmıştım. Evet. Vay be. Ya. Bir biz kovalamadık falan. Bak. Gerçekten Çok işte yok canım, yani bu farklı mevzular vardı, neyse işte Evet. çok detaylı, çok uzun konuşma gerektirir o. O yüzden uzatmıyoruz. Tadımızı Giresun, bozmuyoruz. evet. Takılıyoruz. Giresun maceramız bu şekilde arkadaşlar. Böyle zaten saçma başlayıp saçma Ay, bir şekilde ama devam ondan ediyor. bahsedemedik ya. Arabada hareket ederken birbirimizi kaybetmeden bahsettik de. Evet. Çok O da da- ayrı bir çok da saçmalıktı anlatamadık. yani. Çok da anlatamadık ama neyse, aslında bir dahaki videoda sohbet kısmında yaparız onu. Ordu videosunda. Ordu videosunda. Neyse, yok öyle bir şey. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.